Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz kilim desenli motiflerden oluşan bu güzel battaniye, TV battaniyesi de olarak kullanabileceğiniz battaniye çalışmasının hep birlikte öreceğiz inşallah arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, bir de arkasını gösterelim anneciğim şöyle. Evet, arkası da bakın bu şekilde duruyor. İsterseniz arkasına başka böyle polar tarzı bir şey geçirerek, ekleyerek de kullanabilirsiniz. Görüntümüz bu arkadaşlarım. Bir daha çevir anneciğim. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzellik nasıl yapılıyormuş geçelim arkadaşlarım. Modelimi yaparken kullanmış olduğum ipim Lanaso Cazbatik, numarası 714. Diğeri ise Alize Voltime isimli yünlü bir ip arkadaşlarım. Bunun numarası 01. Evet, tığım ise 2,5 milim oldu. 3,5 milim oldu. Pardon. Şöyle hemen başlayalım. Öncelikle bir halka yapıyoruz. Halkanın içerisinden giriş yaptım. Ve şu şekilde tutuyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra bir miktar yükseldim. Arkadan aldım. Ve birinci ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen yanına iki tane daha yapıyorum. 1, 2. Araya 2 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. 2 zincir. 2 ve üçüncüye geldiğimde 1 2 3 4 tane yaptım. Bu üçüncü sonuncu olan yere geldiğimde iyice sıkılaştırdım gördüğünüz gibi ve ikisini birlikte şöyle ipi de saklamak amaçlı alıyorum ve şu şekilde onunla tamamlıyorum. Sonra geliyorum, bir tane zincir çekiyorum buraya ve şunun tepesinden hemen giriş yapıyorum. Bu şekilde çektim ve buraya bir tane sık iğne gibi yapıyorum. Bakın şöyle bir boşlukta buraya oluşturmuş oldum. Sonra diğer renk ipimizi alıyoruz. Burada girişimizi yaptık. Bu şekilde iyice çektim. Şu şekilde bakın. Bu boşluktan giriş yapıp şöyle çekiyorum yukarıya. Şu fazla ipi de kesebiliriz. Şöyle tutunabiliriz. Bir tane buraya sık iğne gibi yaptıktan sonra bir miktar yükseldim. Arkadan şu şekilde aldım. İkili trabzan boyutunda bir yer yaptım. Hemen yanına iki tane daha. Bir. Şöyle üçüncüyü yaparken arkadaşlar şu ipimi de yine alıyorum ve aradan götürüyorum. Şu şekilde. Sonra üzerine bir aldım. Karşıya geçiyorum. Bu ipimi burada bırakıyorum. Karşıya geçtim ve buradan alarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Hiç zincir çekmeden üzerine bir aldım. Karşıdaki boşluğa geçtim. Yine aynı işlemi uyguluyorum. 3 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Tekrar diğer köşeye de aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Sonra üzerine bir aldım. Bakın yarısını yapmıştık. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Şöyle aldık. 1 2 ve 3. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde şuradan giriş yapıyoruz. Alttaki bu ipimizi de yukarıya aldık. Şu şekilde arasından geçirdik. Bu durumdayken diğer rengimi alıyorum hemen. Şöyle onunla bitiriyorum.
Sonra şu şekilde geri geçtim. Aldım ilmeği. Bir tane buraya sık iğne gibi yaptıktan sonra bir miktar yükseldim ve birinci ikili trabzanımı artık bu rengimle devam edeceğim. Bir tanesini yaptım. Hemen yanına ikinciyi de yapıyorum. Bakın şu ip arkadan böyle gözükmesin diye şu arasından giriş yapıyoruz. Yani ipimiz şu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Üçüncüyü yarım bıraktık. Hemen alttaki bu ipimi aldım. Şöyle onunla tamamlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Bakın buraya geçiyorum. Önce bağlamıyorum. Bakın arkada kalıyor. Şöyle aldım. Birinci ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bununla birlikte arkadan götürdüğüm iple birlikte alıyorum. İkinciyi yaptım. Sonra ikisinin arasından bakın almadan şöyle kalacak. Bu şekilde üçüncüyü yapıp böyle tamamlamadan diğer rengimi aldım alttan ve onunla tamamlıyorum. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlarım bakın şu aralardaki geçişler, mesela renk geçişleri belli olmuyor. Daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Arkası da bu şekilde gözüküyor bakın. Evet, şimdi burayı da söyledikten sonra üzerine bir aldım. Bu ipim burada kalıyor. Sonra buraya geçiyorum arkadaşlarım. Buraya geçtim. Şöyle bir, ikinci de alıyorum. Burası köşe olduğu için üçüncüyü de bu şekilde yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar önce 2 tane yapıyorum bu rengimle. 1, 2, üçüncüyü yine bakın arkadan şu şekilde aradan alıp şu şekilde yaptım. Birinciyi çektim. İkinciyi diğer ipimle tamamlıyorum. Şöyle. Ve üzerine bir aldım. Aradaki boşluğa giriş yapıyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Sonra ikinciye geçtim. İkincide arkadaki ipimi de alıyorum. Bakın şöyle. Sonra üçüncüyü arasından şu şekilde giriş yapıp alıyorum. Ve diğeriyle tamamlıyorum. Köşeye geçtik. Yine aynı şekilde köşede bakın önce ayrı. Sonra 1, 2. 2 zincir tekrar 1, 2, ipi hemen arkaya aldık şu şekilde. Üçüncünün yarımını yaptım. Diğeriyle tamamlıyorum. Ve bir alıp üzerine diğer boşluğa geçiyorum aradaki. Biri yaptım. Şöyle hemen 2'yi yapıyorum alarak. Sonra da 3'ü yapıyorum. Yarım bırakıyorum. Bu rengimi aldım. Ve tamamladım. Köşeye geçelim. 2, 3, 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Üçüncüyü şu şekilde yaptıktan sonra yarım bıraktık ve bu ipimizi aldık. Onunla tamamlıyoruz. Bir aldık üzerine, diğerine geçtik. 2 ve 3'ü şu şekilde yaptım. Bununla tamamlıyorum. Ve köşeye geçiyorum. Şimdi bunu aldım. Bu tarafa getirdim. 2 ve 3. Burada yine bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bir de alabilirsiniz. Almaya da bilirsiniz arkadaşlar. Orada tercih tamamen size ait. Şu ipimi aldım bakın. Şu şekilde bununla birleştiriyorum. Sonra şu şekilde diğer rengimi aldım. Bağlamamı yapıyorum. Ve arkadan şu şekilde giriş yaptım. Ve bir daha yapıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan, ikinci bakın üçüncüyü şu şekilde tuttum. Şöyle yarısını yaptım. Sonra diğer ipime geçtim. Ve bu ortaya geçiyorum. İkisinin arasına. Bir. İkinci de hemen ipimi getirdim. Altından şu şekilde alıyorum. 2. Üçüncü de tekrar çıkarttım. Buraya hemen yine aynı renk ipimle devam ediyorum. Biri yaptım. 2 de ipimi aldım arkadaki. Sonra 3'ü arasından çıkartarak aldım ve yarım bıraktım. Diğer rengimi alıyorum hemen. Onunla tamamlıyorum.
Sonra köşeye geçiyorum. Yine birinciyi normal yapıyoruz. İkincide ipimizi artık araya alıyoruz. 2 ve 3. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 tane önce normal ikili trabzanımızı köşemize yaptık. Üçüncüde yine bu ipi çıkarttık ve şu şekilde alarak devam ediyoruz. Şu şekilde kaldı. Hemen diğer rengimi alıyorum ve onunla diğer tarafa geçiyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi orada da uyguluyoruz arkadaşlar. Üçü yarım bıraktık. Diğer rengimizi aldık. Onunla tamamlıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Köşeye geçtik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu rengimizle 2 zincir çektik. Tekrar 1 2 3. Sonra bu rengime geçtim. Devam ediyorum. Köşeye geçtim arkadaşlarım. O köşemi de aynı şekilde yapıyorum. 1 2 zincir, tekrar 1 2 3'ü bu şekilde alıp yarısını yaptık. Yarısını tamamlıyoruz. Şimdi son olan yarım yerimi de tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir, yine köşe hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hangi renkle devam edeceksek şöyle tuttum. Bu ipimi de yukarıya aldım. Ve buradan şöyle tepesinden giriş yapalım. Ve bağlayalım buraya. Yine bu renk ipimle devam edeceğim için onunla tamamlıyorum. Sonra arkadan bir tane aldım. Bir tane daha şu şekilde yaptıktan sonra birinci ikili trabzanımı yapmış oldum. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer sırada yine birinciyi yaptık. Hemen ikiyi yaptık. Sonra üçü yapıyoruz. Sonra buraya aynı renk ipimizle devam ediyoruz. Bu batik olmaya da bilir arkadaşlar. Normal düz de iplerle de yapabilirsiniz. İkinci de yine arkadan şu şekilde alıp onunla birlikte devam ediyorum. Üçüncüyü yarım bırakıyorum. Şöyle. Sonra diğer rengime geçiyorum. Bu ikisinin arasına yine bir üçlü grup yapıyoruz. Üçüncüyü yine yarım bırakıyoruz. 2 ve 3. 3'ü yarım bıraktık. Bu rengimize geçtik ve onunla tamamlıyoruz. Sonra buraya devam ediyoruz. Şöyle bakın. 1, arkadakini de aldım. 2 ve arasından aldım. 3. Sonra köşeye geçiyorum. Yine köşede birinciyi normal yaptıktan sonra diğer ipimi ikincide ve üçüncüde aradan götürüyorum. 2 tane zincir çektim. Tekrar 1 2 3. Sonra buraya devam ediyorum aynı rengimle. 1 2 3'ü yarım bırakıyoruz. Şöyle bunu aldık. Bununla tamamladık. Sonra ortaya geçiyoruz. Ortaya 1
İkinci de yine aldık arkadan 2 ve 3. 3'ü yarım bıraktık ve devam ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlarım burada yaptığımız gibi buraları da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, motifimiz bakın şöyle orta kısmını tamamlamış olduk. Şimdi diğer yerine geçiyoruz. Burada şöyle tuttum, yine giriş yaptım, birinciyi yaptım, ikinciyi de yapıyorum. Bu ipimi burada bırakıyorum ve bununla devam ediyorum arkadaşlar. Hepsini bu rengimizle tamamlıyoruz. Şöyle bakın, yaptım köşemi, yarısını, diğerine geçtim araya ve 2 ve 3. Sonra buraya geçiyorum. Yine burada da 1, 2 ve 3. Şöyle. Sonra devam ediyoruz yine. 1, 2 ve 3. Buraya geçtik. 1, 2, 3. Köşeye geçtik. 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonra 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet, burası bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Bir sıra böyle buraları çevirerek geliyoruz. Evet, bu rengimle bakın tamamladım. Şimdi köşede yine renk değişikliği yapacağım. Şöyle alttan alıyorum, bakın ipimi yukarıya çektim ve o rengimi alıyorum. Şöyle onunla tamamlıyorum. Şimdi burada bu rengimle devam ediyorum. 1, 2. Evet. 3, 3. Aynı diğer batik ipimizde yaptığımız gibi bütün araları bir sıra bu şekilde bu rengimizle devam ediyoruz. Şöyle 1, 2 ve 3. Evet. Devam edelim. 2 ve 3. Her bir boşluğa giriş yaparak
3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye yine 3 tane, önce ikili trabzan, sonra 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3, yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde bu ipimizle tamamladık. Şimdi sadece köşeleri batik ipimizle, araları yine diğer krem ipimizle devam edeceğiz. Şöyle bu ipimi bağladım zaten, hemen yanına bir yaptım, 2, üçüncü de yine bakın aradan alıyorum, şöyle iki ipin arasından ve bunu değiştiriyorum. Şimdi bu rengimle devam edeceğim, çünkü şöyle aldım ve buraya geçiyorum. Yine birinciyi normal yaptım, ikinci de bu ipimi aradan götürüyorum bu şekilde, üçüncüde de ikisinin arasından geçiriyorum ve bakın, hiç böyle yaparsanız belli olmuyor arkadaşlar, arkadan ip yürüttüğünüz. Şöyle birinciyi yine yaptık, ikinciyi yaptık, üçüncüyü devam ediyoruz aradan. 1 2 3 1 2 3. Evet. Şimdi üçüncüyü son yerde yarım yaptım. Diğer rengimi alıyorum. Onunla tamamladım. Köşeleri sadece dediğim gibi batik iple devam ediyorum, ya da işte diğer renginizle hangisinden kullanacaksanız. Şöyle 3'e tamamladım. 1 2 3 2 zincir, pardon. Tekrar 3 tane ikili trabzan, 1 2, üçüncüyü bakın şöyle yaptım. Aldım yarısını, yarısını da bununla tamamlayıp devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet, diğer taraflarını da aynı şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi geçiyorum diğer sıraya. Yine aynı renk ipimizle, yani batik olarak kullandığım ipimle şöyle tamamlıyorum. Ve bir miktar yükseliyorum. Yine yanına hemen ikinciyi yaparken bakın şöyle aldım. Yine renk değişikliği yapıyorum. Şimdi bir aldım üzerine, biraz yavaş anlatmaya çalışacağım. Şöyle 1 2 de diğer rengimi alıyorum yine. Şöyle 2 ve 3. 3'ü yine bu şekilde tamamladık. Sonra diğerine geçiyorum. İkinci yerime. Bakın şu alttan çıkan ipleri şu şekilde yukarıya doğru alırsanız hiç gözükme olmuyor. Bakın şöyle gözüküyor ya. Bunlar eğer bu şekilde yaparsanız hiç gözükmez arkadaşlar. Şöyle bir. İkinci de yine arkasına aldım. Üçüncüyü normal bir şekilde yapıyorum. Şöyle. 2 oldu. Üçüncüye geçtim. Yine birinciyi yapıyorum. İkinciyi arkadan aldım. İpimi de, sonra üçüncüyü normal yaptıktan sonra yarım bıraktım. Bu ipime geçiyorum. 3 tane yaptım bakın. 1 2 3 tane. Kenarda bir tane yaptık. Şimdi bu ipimle buraya bir tane yapıyorum arkadaşlar. Bir tane ikili, yani üçlü trabzanlarımızdan bir yeri bununla bu şekilde dolduruyoruz. Hemen bu rengimizi şöyle alalım. Yarım bıraktım üçüncüde. Tekrar krem rengi ipimi aldım. Onunla yine aynı şekilde devam ediyorum.
3 tane yine bu krem rengi ipimizle aradaki boşlukları dolduruyoruz. Şöyle. Diğerine geçtik. Birinciyi yaptık. 2 ve 3. Sonra buraya geçiyoruz. Biri yaptık. 2, 3 de yine bakın şöyle yapıyoruz. Ve yarım bıraktık. Köşeyi artık bu rengimizle devam ediyoruz. Köşeye geçtik. Yine aynı arkadaşlarım, biri yaptık. 2 de ipimizi arkadan aldık. 2 ve 3. 2 zincir çektik. Tekrar 2 tane normal yaptık köşeye. Üçüncü de ipi şu şekilde aldık. 1, evet, 3 de yine ipi şu şekilde aldım. Yarım yaptım. Diğeriyle hemen tamamlıyorum. Ve yine 3 tane yan tarafa geçiyorum. 3 tanesini bu şekilde dolduruyorum. 2 ve 3. Bu birinci yerimiz oldu. 2'ye geçtik hemen. Şöyle 1, 2 ve 3. 3'e geçiyoruz. 1, 2, hemen aldık arkadan. Şöyle üçüncüyü yarım bıraktık. Bu rengimize geçtik. Bir tane bu boşluğa 3 ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane toplamda. Burayı bununla dolduruyoruz. 2, üçüncüde yine renk değişikliği yapıyoruz. Yine 3 tane bu rengimizle boşlukları doldurarak devam ediyoruz. Evet. Yine renk değişikliği yaptık ve köşeyi bu rengimizle devam ettiriyoruz. 1, 2, 3. 2 zincir ve devam ediyoruz arkadaşlarım. Bakın. Şöyle bir görüntü. Ortada şurayı başlamış olduk. Şöyle göstereyim, bakın. Şu işlemi, şu şekli vereceğiz şimdi. Bunu da bu şekilde devam edelim ve diğer kenarlarını da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Yine bu rengimle devam edeceğim. Şöyle aldım, hemen birinci yerimi yaptım. Sonra üzerine bir aldım ve 2 tane daha buraya yerlerimi yapıyorum. Şöyle. Sonra arkadaşlarım diğer boşluğa, bakın şu ikisinin arasına girişimi yapıyorum şu şekilde ve buradan alıp ilmeği çıkartıp bir tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra diğer ipimi aldım, hemen gördüğünüz gibi arkadan aldım. Sonra üçüncüyü aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle üçüncüyü yarım bıraktık. Bu ipimize geçiyoruz. Şöyle. Sonra 2 tanesine, yani buna ve buna arkadaşlar, bu rengimizle devam ediyoruz. 1, ikinci de şunu da alıyoruz tabii ki. 2 ve 3. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde 1, 2, 3'ü yarım bıraktık, ip değiştirdik. Ortada bir tane olan yerimizi 2'ye çıkartacağız. Buraları da 3'ten 2'ye düşüreceğiz. Şöyle aldım. Buradan girişimi yapıyorum.
Bir. İkincide bakın krem rengi ipimi aldım. Üçüncüden tekrar şu şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Yandaki boşluğa da 1 2 3'ü yarım bıraktım. Krem rengi ipimi alıyorum. Onunla tamamlıyorum. Şöyle. Sonra 2 tane krem rengi ipimle yerlerimi dolduruyorum. Arkası da bakın şöyle gözüküyor arkadaşlar. İki, üçüncüyü yaptım. Tabii ki de yarım yapıyoruz ve diğer rengimize geçtik. Şimdi bu boşluğa bu rengimize devam ediyoruz. 1 2 3 sonra köşeye geçtim. 1 2 3 1 2 zincir, köşeyi normal bir şekilde yapıyorum. 1 2 3 sonra bu araya geçiş yapıyorum. Oraya da 3 tane bu rengimle ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü yarım bırakıp diğeriyle tamamlayıp devam ediyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü arkadaşlarım. 2 tane yapıyoruz artık. Şurada da görebilirsiniz. 2 tane de bu araya, 2 tane de bu araya. Bu renklerimizi bu şekilde diğer kenarlarımızda tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bu sırayı da bu şekilde gördüğünüz gibi tamamladım. Ve diğer sıraya geçiyorum. Şöyle yine batik olan ipimle devam ediyorum. Şöyle aldım. Yine köşeyi normal bir şekilde devam ediyoruz. Hemen yanındaki yere, yani şu boşluğa arkadaşlarım, bir tane daha aynı rengimle devam ediyorum. 2. Üçüncü de yine yarım bırakıyorum. Şöyle. Ve diğeriyle tamamlıyorum. Diğer rengime geçiyorum. Şu şekilde şuradan giriş yapıyorum. Bakın ikisinin arasından, bunun hemen üstünden. Buradan giriş yaparak yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya. 2 ve 3. Sonra bir yana geçiyoruz arkadaşlarım. Buraya yine bu rengimizle devam ediyoruz. 1 2 üçüncüyü yarım bırakıyoruz. Bakın şöyle. Yani 2 tane batikle yaptık. 2 tane de bu rengimizle yapıyoruz. Şimdi batik olan ipimizle aradaki yerleri diğerine kadar devam ediyoruz. Şöyle aldım. Hemen bakın şu boşluktan giriş yapıyoruz. 1 2 3 olacak. Aynı, yani bu sayılar hiç değişmiyor arkadaşlarım zaten. Şöyle birinciyi yaptım. Şimdi şu ortaya geçiyorum. Ortaya da yine aynı şekilde dolduruyorum. Batik ipimle. Sayı 2 idi. 3'e çıkartıyoruz arkadaşlarım. Ortayı. Birinciyi normal aldık. İkinci de ipimizi geri aldık. Üçüncü de bıraktık ve yarısını çektik. Diğer yarısını da bununla tamamlıyoruz. Sonra buraya yine 2 tane şöyle bu rengimizle ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Diğerine geçtik. Yine 1 2 ve 3. Evet, 3'ü yarım bırakıp diğer rengimize geçiyoruz ve yine bu rengimizle önce buraya, sonra da köşeye bu rengimizle devam ediyoruz. 2 zincir çektik.
Yine 1, 2, 3. Buraya geçtik. 1, 2, 3'ü yarım bıraktık ve diğer rengimizi alıp onunla tamamlayıp 2 tane yine devam ediyoruz. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geliyor. Şimdi diğer kenarlarını da aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, şimdi diğer sıraya geçiyorum. Hemen bu rengimi şöyle devam edeceğim. Şöyle buraya arkadaşlar bu dolgumuzda 3 tane ikili trabzanımız var zaten. Yine 3 tane dolgumu yaptım. 1, 2, üçüncüye geçiyorum. Bakın diğer araya 3'e çıkartıyorum. Buradaki bu rengimle yapmış olduğum dolgu sayısını. Şöyle 2, üçüncüyü yine şöyle alıyoruz. Yarım bıraktık. Bu rengimize geçiyoruz. Ve bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, şuradan girişimizi yapıp buradaki bir tane yeri bu rengimizle tamamlıyoruz. Yarım bıraktık. Bu rengimize geçiyoruz. Şöyle ve aradaki yerlerin hepsini diğer bir tane kalacak, yani şuraya kadar bu rengimizle devam edelim. Evet, sonuncuyu yaptıktan sonra, yani sayı 3'tü 4'e çıktı bakın. Sonuncudan sonra bu rengimi alıyorum ve onunla buraya bir tane, yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir tane yer yapıyoruz. Ve devam ettik. 3 tane yine 1, 2 ve 3. Sonra tekrar buraya geçtik. 1, 2, 3. Sonra köşeye geçiyoruz ve köşeyi bu rengimizle tamamlıyoruz. 2, 3, 2 zincir, devam edelim. 1, 2 ve 3. Evet. Bakın arkadaşlarım, şöyle 3 tane yaptık. Yani köşeyi saymazsak 2 tane yaptık. 1'e düşürdük burayı. Sonra araya 4'e tamamladık. 4 tane yaptık. Sonra 1 yaptık. Sonra tekrar köşeyle birlikte şöyle bakarsanız 3 tane yerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, diğer kenarları da aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Burada bu rengimi alıyorum. Köşeye şöyle giriş yaparak, sondan bir önceki sıramız arkadaşlar burası. Şöyle aldım. Buraya yine yanına 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü yarım bıraktım. Diğeriyle tamamlıyorum.
Bu arada ipim bitti ve şöyle bir ipim var. Aynı renk, bu rengi de kullandım arkadaşlarım diğerinde de. Onu da size göstermek istedim. Yine aynı markanın biraz daha değişik bir rengi. Şuradan aldım. Hemen buradan girişimi yapıyorum. 2 tane yeri bu rengimle dolduruyorum. Şöyle. Diğerine geçtim. 1 2 ve 3. 3'ü yarım bırakıyoruz. Şu şekilde. Sonra ip değişikliği yapıyorum. Bir tane arkadaşlarım bu aradan giriş yaparak az önce de bir tane yapmıştık. Bu araya yapmıştık. Şimdi burası düz bir şekilde olacağı için hemen buradan girişimizi yapıyoruz. Ve buraya 3 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu rengimizle. Sonra yine renk değişikliği yapıyoruz. Şöyle. Arayı bu renk ipimizle tamamlıyoruz. Diğer yere geçene kadar. Evet, bakın bu rayı da şöyle bu rengimle yapıyorum. Üçüncüyü yarım bıraktım. Diğer renk ipime geçiyorum. Ve onunla 3 tane yine ikili trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Şöyle aldım. Bu dediğim gibi sondan bir önceki sıramız arkadaşlar. Yarım bıraktım. Hemen bunu aldım alttan. Bununla devam ediyorum. 2 tane yeri bu ipimle yani bu rengimle devam ediyorum. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Bunu yarım bıraktık. Köşeleri krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Evet, bu üçüncüyü yarım bırakıyoruz. Ve buraya bir tane yeri 3 tane ikili trabzan yaparak dolduruyoruz. Şöyle diğerine geçtik. Yani buradaki işlemin aynısını oraya da uyguluyoruz. Evet, görüntümüz bu şekle geliyor arkadaşlarım. Şimdi diğer kenarlarında aynı şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın motifimizin son sırasına geldik. Buraya kadar olan kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi arkadaşlarım burada yine bakın buraya geldim. İp değişikliği yaptım ve bununla köşemi tamamlıyorum. Benim yaptığım ölçü arkadaşlarım, motifimin ölçüsü toplam
32 santim civarında oldu. Benim elim biraz gevşek, onu da hatırlatmak isterim. Şöyle bunu bağladıktan sonra bu bizim aynı zamanda ekleme yapacağımız sıramız arkadaşlarım. Bu krem rengi ipimi bir miktar götürdükten sonra artık onu keseceğiz. Ona ihtiyacımız kalmadı. Şöyle yine bütün boşluklara 3 tane ikili trabzanlar yaparak dolduruyoruz son sıramıza. Bitmiş hali motifimizin bu şekilde oluyor arkadaşlar. 2 ve 3. Evet. Şöyle eklemesi de gayet kolay. Motifimizi ekledikten sonra bu son motifimdi benim. 4'e 3 boyutunda yaptım arkadaşlarım. Yaklaşık 105 santim civarında, biraz daha da büyük olabilir. Eni sonra ölçeriz arkadaşlar. Kenarında yapalım. Daha sonra ölçme işlemine geçeriz. Evet, gördüğünüz gibi bütün hepsine üçer tane ikili trabzanları yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Motifimizi de tamamlamış oluyoruz. Şimdi köşeye gelince ekleme işlemine geçelim. 2 ve 3. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlarım ve diğer parçamızdaki yerine ekleme işlemini yapalım. Şöyle açayım ben bunu. Bakın şurada bir tane yerimiz kalmıştı. Oraya eklememizi yapacağız. Şimdi bu köşe, şu krem rengi ipimi de keseyim. O da elimizin altından gitmiş olsun. Şöyle biraz bırakalım. Evet, şimdi köşedeyim. Bir tane zincirimi çektim. Geliyorum. Ekleme yapacağım motifin. Bakın alt köşesi şurası. Buradan girişimizi yapıyoruz. Şöyle kaydırarak bağladık. Bir tane zincir çektik. Üzerine bir aldık. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Eklemesi de çok kolay arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla yapabilir. 1 2 3 modelimi yaptım. Geliyorum. Bakın şuradan isterseniz bu şekilde şöyle kaydırarak bağladım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Ve alttaki yerime boşluğa geçerek 3 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra hemen buradan sıradan bakın az önce burayı bağladık. Şimdi burayı bağlıyoruz. Şöyle bir zincir çektik. Ve devam ediyoruz. 2 3. Şimdi zincir çekmiyorum. Bakın şimdi zincir çekeceğim. Şöyle bağladım. Bir zincir. Böyle fazla kasma yapmasın diye arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 geldim. Bu boşluktan giriş yaptım. Bağladım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum.
Şimdi köşeye geldim arkadaşlarım, gördüğünüz gibi burayı da göstermek istedim. Yeni başlayan arkadaşlarım için yaptığım bir şey, anlayan ve bilen arkadaşlarım buraları geçebilir arkadaşlar. Şimdi şuradan devam ediyorum. Bağladım, bir zincirimi çektim, tekrar üstüne alıp aşağıdan yine diğer yarısını, bakın köşenin diğer yarısını tamamlıyorum. Bu arada şu fazla ipimi de şöyle aradan götürüyorum ki çıkmasın diye. Evet, hemen köşenin yanındaki yerden giriş yaptık ve bağladık. Evet arkadaşlar, bakın şurada yapmış olduğumuz bunlar da ayrı bir görüntü ve güzellik katıyor. Şimdi bunu ekleme işleminde tamamladıktan sonra artık kenar kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlarım, kenar kısımlarına bakın şu şekilde yaptım ben. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Önce siyahtan 2 sıra şeklinde, bakın şu aralarda yerlerimiz var zaten. Oralardan giriş yaparak 2 sıra şeklinde bütün etrafını böyle siyah ipimle geçtim arkadaşlar. Sonra da burayı yaparken ise şöyle bakın, bir tanesini buradan alıyoruz. Bir tanesini alttaki siyahın içerisinden alıyoruz. Şöyle belinden giriş yaparak üzerine 2 doluyoruz. Üçlü trabzan şeklinde yapıyoruz. Sonra bir tane de ikili trabzan yapıyoruz buraya. Ve bu şekilde batik ipimle bir sıra daha geçtim. Ve en son olarak da şimdi şu işlemi de yapacağım ve battaniye çalışmamı tamamlamış olacağım. Bunu da arkadaşlarım daha önceden de ben yapmıştım. Diğer videolarımda da rastlarsınız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Şöyle 1, 2, 3. İkili trabzan yaptım. Sonra geliyorum. Bakın şuradan hemen şöyle giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir aldım üzerine. 1, 2, 3. Geçiyorum diğerine. Bu şekilde kenarını çeviriyoruz. Şimdi şunu bilmeyen arkadaşlarım için bir daha tekrarlamak istiyorum. Şöyle bakın. Örneğin burada kenardan başladık. Şöyle bir tane zincir çektik. Pardon, bir tane ikili trabzan boyutunu yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Geldim mesela burada alttaki siyahın içerisinden şöyle bu düşünün. Şu şekilde giriş yapıyoruz belinden ve üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen yanına bir ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şuradan daha net belli olur. Şimdi şöyle araya geldiğimizde şu sırayı yaptığımızı düşünün arkadaşlarım. Şöyle bir tane normal ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine 2 doladık, aşağıya iniyoruz. Diğer siyahın içerisinden giriş yaptık ve üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra bir ikili trabzan daha yapıyoruz yanına. Bu kısmını, batik olan kısmını sadece bu şekilde yaptım ben arkadaşlarım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Evet, şimdi bunu benim son sıram olacak. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yanına ve geçiyoruz diğer tarafa, sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet, şöyle girişimi yaptım ve devam ediyorum. Ve bu şekilde battaniyemi tamamlıyorum. Evet, şimdi bunu yapalım ve kapanışa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, kenar kısımlarında bakın bu şekilde tamamladım. Ve battaniyem kullanıma hazır hale gelmiş oldu. Eni 110 santim arkadaşlarım, şu büyüklüğü. Gördüğünüz gibi 3 tane motif yaptım. Boyu ise 4 tane motif var ve 160 santime denk geldi benim yapmış olduğum bu çalışma. Evet, dilerseniz daha büyük, dilerseniz biraz daha küçültebilirsiniz arkadaşlarım. Görüntümüz son olarak bu. Şimdi biraz da iplerden bahsetmek istiyorum. Bakın, bu batik ipten toplam 900 gram civarında kullandım. Bu ipten ise, diğerinden ise 350 gram civarında ip kullandım arkadaşlarım. Ayrıca bir de şu kenarına yapmış olduğumuz siyah var. Bu siyahta 200 gram iple
yaptım arkadaşlarım ben bu battaniye çalışmamı. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.